Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde bebeğimin ayakkabılarını yapacağız öncelikle. Daha sonra tozluklarının yapımını, ayrıca çantasının ve gözlüğünün yapımını da bu videoda anlatacağım. Şimdi ayakkabılarını öreceğim arkadaşlar. İki ayakkabı da aynı şekilde örülüyor. Bakın böyle. Çok sevimli oldu. Tabanında 2 kat kullanacağım. Bunu örüp hazırlayacağım. Şimdi öreceğim mavi tabanla bu taban aynı tarif. Sadece taban kısmını 2 renk yapacağız. Şimdi ben mavi ile başlayıp ayakkabıyı bitireceğim. Sonra tabanından bir adet daha örüp tabanını buraya monte edeceğim. İçine de şöyle bir plastik parça kestim. Dondurma kutusundan, yoğurt kutusundan kesebilirsiniz. Bu ördüğünüz parçaya göre şöyle kesin arkadaşlar. Kenarlarından biraz çıkması gerekiyor. İçine girmesi için şu şekilde. Ona göre kesip hazırlayın. Şimdi mavi iple başlayacağım. Tığım yine 2 milimetre. 2 milimetre tığ kullanıyorum. 8 tane zincir çekeceğim. Düğümlemedim. Bunu da sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ikinci zincirden başlıyorum. Çapraz sık iğne ile örelim. Daha sıkı ve tok duruyor o zaman. İkinci zincirden başladım. 6 tane sık iğne örüyorum. Son zincirin içine düğüm yapmamıştım. Onun içine 4 tane sık iğne yapacağım. Birincisi, ikincisini yaparken bu ipimizi şöyle çevirelim. Orası açılmasın. 2 oldu. 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi zincirin diğer tarafına geçiyorum. Bu ipi birkaç sık iğne yürütelim arkadaşlar. Burada da 5 tane sık iğne öreceğim. 2 3 zincirin diğer tarafına yapıyoruz. 4 5. Burada bir tane daha var arkadaşlar. Bir boşluk, bir zincir daha var. Onun içine çift yapıyorum. Şimdi ilmek kaydırma yapıyorum. İlk sık iğnenin içine. Bir tane zincir çektim. Şimdi birleştirdiğim yere, yani ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Buraya çift yapıyorum. 2 tane. Sonra tek tek 5 tane örüyorum. Burada 4 tane sık iğne yapmıştık aynı boşluğa. Her birine çift yapacağım. Çift sık iğne, yani 2 tane. Üçüncü ve dördüncü çift. Yine 5 tane sık iğnemi örüyorum. Burada 2 boşluğum kaldı. Şu ilmek kaydırma arkadaşlar, onu saymıyoruz. Şu 2 boşluğa çift yapacağım, ikisine de. Şimdi ilk sık iğnenin içine, yine sıranın ilk sık iğnesine bağlantı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bir tane aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Burada atlamayın. Buraya batarsanız eksik olur.
ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Sıranın başlarında hep öyle batıyoruz. Bir tane ördüm. Yanındakine çift 2 tane sık iğne yaptım. Yine 5 tane örüyorum. Sonra bir tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Bir tek bir çift yapacağız. 5 tane ördük. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. 4 defa. Bir tek bir çift. Şimdi tek tek yine 5 tane sık iğne yapıyorum. Yine bir tek bir çift yapacağım. 5 tane ördüm. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Sırayı tamamladım. Sayım 31 oldu arkadaşlar. Bir önceki sırada 24'tü. İlk sırada 17 idi. Zaten şuraya tarifi yazıyorum, sayıları. İlk sık iğnenin içine ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Sayım 31 oldu. Bir tane örüyorum. Yanındakine yine bir tane ördüm. Bir sonrakine çift yapıyorum. Yani 2 tane tek örüyorum. Üçüncü sık iğneye çift yapıyorum. 2 tek bir çift deniyor. Kısaca. Şimdi 5 tane örüyorum. 3 4 5. Yine 2 tek bir çift. Bunu 4 defa tekrarlayacağım. 2 tek bir çifti. 2 tek bir çift. 2 tek bir çift. 2 tek bir çift. 4 defa tekrarladım. 5 tane tek tek sık iğne yapıyorum. Sonra yine 2 kere 2 tek bir çift yapacağım. 2 tek bir çift. 2 tane tek bir tane çift sık iğne yaptım. Sıramı tamamladım. Sayım 38 oldu. İlmek kaydırma ile yine birleştirdim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Aynı bakın birleştirdiğim yerden başlıyor. Hep böyle başlıyoruz arkadaşlar. İlmek kaydırma yaptım. Sık iğneye batıyoruz her sıranın başında. Şimdi burada arka loplarına batıyorum bakın. Arka loplarına batarak 38 tane sık iğne öreceğim. Bakın böyle arka kanadına batıyorum. 38 sık iğneyi buraya kadar arka loplarına batarak tamamlayacağım. 38 sık iğnemi tamamladım. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bu gri taban mavi tabanla aynı olacak arkadaşlar. Mavi iple işim bittikten sonra griyi örmeniz için, ikinci rengi örmeniz için ekrana tabanın tarifini yazacağım. Şimdi mavi ile devam ediyorum. Sayım 38, ilmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. 3 sıra daha 38 sık iğne yapacağım. Normal batarak 3 sıra 38 sık iğne yapıp gelelim. İlmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Bir zincir çekip sıramıza başlıyoruz arkadaşlar. 3 sıra daha örelim. 3 sıra daha ördüm. Toplam 4 sıra oldu tabandan sonra. Burada bir zincir çekerek şimdi
aynı yere batarak bir sayıyorum buradan. 6 tane sık iğne öreceğim. 3 4 5 6. Burada bir tane tek yapıyorum. Eksiltiyorum. Bir örüp bir eksilteceğim 7 defa. Bir ör, bir eksilt. Bir ör, bir eksilt. 3 oldu. Bir ördüm, eksilttim. 4 oldu. Bir ördüm, eksilttim. 5. Bir ördüm, eksilttim. 6. Bir ördüm, eksilttim. 7 oldu. 7 defa eksilttim. Şimdi kalan 11 sık iğnemi tek tek örüyorum. Bir tane ördüm. İlmek kaydırma yapıyorum. Buradan ilmek kaydırma yapmaya devam ediyorum. Her bir sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde çok sıkı yapmayalım. Böyle hepsini komple buraya kadar yapacağım. Bakın sıra sonuna kadar yaptım. Bir tane kaldı. Onu da yaptım. Şöyle iğne takacak kadar iplik bırakıyorum. İğnemi taktım. Bakın şu birleştirdiğime değil de bir sonrakine geçiriyorum buradan. Sonra son yaptığım ilmek kaydırmaya ortasından batıp arkaya geçiyorum. Burada böyle bir bütünlük oluşuyor. Şimdi bunu içeriye gizleyeceğim arkadaşlar. Burada düğümleyip ayakkabımızın ana parçası bitti. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu parçayı başka bir iple, yani ben gri ile yaptım, koyu gri ile. Tabanın aynısı şu tabanın. Şimdi şuraya tarifi yazıyorum. Ondan bakarak ya da videoyu biraz geri alarak aynı tabandan bir tane daha örülecek. Şimdi bu iki tabanı birleştireceğim. Şöyle bir plastik parçamız da var. Söylediğim gibi arka kısmını arka kısmına denk getirerek, zaten birleştirme yerleri aynı arkadaşlar. Şuradan, burada tek halkaları kalmıştı tabanda. Oraya tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yapacağım. Yandaki halkaya geçiyorum. Tabandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Sırayla her birine, ikisine birlikte batarak ilmek kaydırma yapacağız. Şimdi şöyle şuraya kadar, tabanın yarısına kadar, yarısını geçecek arkadaşlar. Şu burun kısmını tamamladıktan sonra, yani şuraya kadar plastiği yerleştireceğim. Şimdi ben o kısma kadar tamamlayacağım. Bakın böyle yaptım buraya kadar. Şimdi plastik parçamı yerleştiriyorum şu şekilde. Sonra yine sıranın sonuna kadar tamamlayacağım. Bakın buraya kadar yaptım. Yine iğne takacağım buraya.
İlk ilmek kaydırmaya şöyle geçiriyorum. Buradaki şu mavi görüntüyü de kapatacak. Sonra son ilmek kaydırmanın ortasına batıyorum. Şöyle arkaya geçtim. Şimdi burada şuraya geçiyorum. Burada düğüm atacağım. Sonra şu dibine hemen aynı yere batıp çekelim içeri ipi. Düğümü içeri alalım. Bakın buradaki düğümü. Şimdi şu turuncu parçayı nasıl yaptım? Hemen sayılarını söyleyeceğim size. Sık iğne yaptım zaten. 17 tane zincir çekiyorum. 17 zincir çekeceğim. İkinci zincirden başlayıp 16 tane sık iğne yapacağım. 16 sık iğnemiz var burada. 17 zincir. Sık iğnelerimi yaptım. Burada bir zincir çekip ipimi kısa kesiyorum. Bunları yapıştıracağım. Yani içeriye şöyle önce düğümleyeyim arkadaşlar. Şimdi ayakkabımızın ön kısmına yerleştireceğiz. Şimdi şuraya yapıştıracağım. Zincir kısmı bu tarafa gelsin. Sık iğne kısmı bu tarafa gelsin arkadaşlar. Ben öyle yaptım. Şöyle. Bakıyorum aynı olsun. Ayakkabımız bitti. Şimdi tozluklarını yapacağım. 21 tane zincir çekeceğim. ...21 zincirimi çektim. İkinci zincirden başlıyorum. Normal sık iğne ile 20 tane sık iğne yapacağım. Zincirin tek halkasına batıyorum. Bu şekilde 20 sık iğne yapalım. 20 sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekip dönüyorum. Arka loblarına batacağız arkadaşlar. İkinci zincirin arka lobuna batıyorum. Bu şekilde 20 sık iğne yapacağım. 5 sıra daha yapacağım arkadaşlar. Döne döne. Şimdi ikinci sırayı yapıyorum. Döneceğim. Aynı şekilde yine arka loblarına batarak 20 sık iğneyi toplam 6 sıra olacak. Bakın şuradan saydığım zaman 1 2 3 4 5 6 sıra olacak. Şurada arttırma yapacağım arkadaşlar 7. sırada. Yani 5 sıra daha 20 sık iğne yapacağım. Arka loblarına batacağım hep. Döndüğüm zaman da arka lobuna batacağım. Bir zincir çekip. Şimdi tamamlayıp geliyorum. 5 sıra daha ördüm. Toplam 6 sıra oluyor arkadaşlar. Arka loblarına battım hep. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine arka lobuna batarak devam ediyorum. Çift yapacağım. Bir tek bir çift yaptım. Sonra devam edeceğim. Sondan 2 sık iğne kalıncaya kadar
16 sık iğne öreceğim. On altı ördüm. Çift yapıyorum yine. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi sayım 22 oldu. Bir zincir çekip döndüm. Yine arka loblarına batarak 2 sıra daha öreceğim. Bir sıra, 2 sıra daha arka lobuna batarak 22 sık iğne yapacağız. 2 sıra daha ördüm. Şimdi burada bir zincir çekip ipimi dikmek için uzun bırakacağım, bir 30 santim kadar. Çünkü bileğine dikerek yerleştireceğim bebeğimin. Bu şekilde. Şimdi buraya iğne takıp geliyorum. Karşılıklı böyle dikeceğim. Her bir sıraya böyle dikeceğim. Burada düğümleyeceğim arkadaşlar. Bu dikişi arkada kalsın. Şimdi gözlük yapacağım arkadaşlar. Yani gözlük şeklinde, sanki buraya gözlük koymuş gibi, taç gibi yapacağım. Şimdi iki renk ip kullanıyorum. Kahverengi ve beyaz. Kahverengi iple gözlüğün cam kısmı gibi duracak. Onun birini hazırladım ben. Aynısından yapacağız. 2 tane olacak. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkayı güzelce sıkıştıralım. İşaret kullanmıyorum çünkü ilmek kaydırma ile birleştireceğim. İsterseniz, şaşırıyorsanız buraya, şuraya ip takabilirsiniz. İlk sık iğnenin içine geçirdim, ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. İlmek kaydırma yaptığım yere çift yapıyorum. Sonra her birine çift yapmaya devam ediyorum. 6 tane çift yapacağım. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı çift. Bakın şurada ilk sık iğnemiz, sıranın ilk sık iğnesi orada. Şu birleştirme halkası. Sıkı bir şekilde birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine çift yapacağım. Bir tek, bir çift yapacağız burada. Bir tek, bir çift yaptım. Önce tek, sonra çift. 6 defa tekrarlayacağım. Bir tek, bir çift. Bu sihirli halka ipini şurada arkadaşlar bir iki sıra sık iğne geçirelim ki orada gizlensin. Bir çift, bir tek, bir çift. 6 defa tekrarlıyorum. Şimdi burada bakın son çiftimi yaptım. Beyaz ipe geçeceğim. Sıranın ilk sık iğnesine tığımı geçiriyorum.
ipimi aldım. Böyle sıkıştırıyorum. Şimdi burada bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Sık iğne yapacağım. 2 7 tane yapacağım. 3 4 5 6 7 tane ördüm. Sıradaki sık iğneye üzerine dolayarak tekli trabzan yapacağım. 3 tane. Aynı yere 3 tane tekli trabzan. 2 3. Sonra kalan 10 sık iğnemi yine örüyorum. On tane ördüm. Burada ilmek kaydırma yapıyorum bakın. Beyazın içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Burada 4 tane zincir çektim. Bu iki ipi düğümleyeceğim arkadaşlar. Kahverengiyi kesiyorum. Bu ipleri yapıştırabilirsiniz arkasına. Şu şekilde bakın. Beyazı beyazın üstüne yapıştırıyorum. Elimizi biraz ıslatırsak yapışmaz arkadaşlar. Elimiz yanmaz. Böyle yapıştırdım. Kahverengiyi de bu ipi yürütmüştük zaten. Onu kesiyorum. İsterseniz onu da şöyle yapabiliriz. Bakın arkası tertemiz oldu. Şimdi diğer parçaya geçeceğim. Bakın diğer parçayı aldım. Bu da böyle 4 zincir çektim. Şimdi burada birleştirme yeri burası. 2 sık iğne bu tarafından başlayabilirim arkadaşlar. Karışmasın. Orası 1 2 şurada atlayacağım arkadaşlar. Birleştirme yerini atlıyorum. 3 bu ipi de biraz yürütelim. 4 5 10 tane yapacağım. 6 7 8 9 10 üzerine doluyorum. Sıradaki sık iğneye 3 tane yapıyorum. Buradan devam ediyorum. 7 tane sık iğnem var. 3 4 5 6 7. Şimdi şöyle düzeltelim. Bakın burada 4 tane sık zincir çekmiştik. Onların içine sık iğne yapıyorum. 4 tane. Şuradaki şu ipi keselim. Şimdi buradaki ipi de keseceğim. İğne takıyorum. Şurada bitirmiştik. Bakın bu gözün üstündeki sık iğneye batıyorum. Sonra sık iğnenin içine şuradaki ortasından batıyorum. Burada düzgün bir görüntü oluşsun.
iğnemi taktım. Şimdi buradaki bakın bitiş noktası, şuna birleştirdik. Şu üstteki sık iğneye batıyorum. Sonra buradaki 4 sık iğnenin dördüncüsüne iğnemi geçirdim. Bakın burada düzgün bir görüntü oluştu. Eşit bir görüntü daha doğrusu. Şimdi bunu burada düğümleyeceğim. Şimdi gözlüğün saplarıyla kafasına taç gibi yapacağım arkadaşlar. Şöyle buradan başlayıp buraya bağlayacağım. Sonra kafasına geçireceğiz. Şimdi şu şekilde tutuyoruz. Beyaz ipi aldım. Şurada 3 tane yapmıştık. Onun yanındaki sık iğneye şöyle geçiriyorum tığımı. Burada zincir çekeceğim. Bakın böyle buraya bağladım. Kaç tane zincir çekeceğim şu anda ben de bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü bebeğimin kafasına şöyle uygun bir şekilde, yani şuradan dolaşacak şu şekilde ve diğer tarafa kadar gelecek. Ben zinciri çektikten sonra kafasını ölçeceğim. Kaç tane zincir çektiğimi size söyleyeceğim. Buraya kadar böyle zincir çekilecek. Biraz gergin olacak tabii şu şekilde. Şimdi ben zincir çekeceğim, geleceğim. Ben 48 tane çektim. Bakın şöyle buraya kadar gelmesi gerekiyor. 48 zincir oldu benim arkadaşlar. Siz de bebeğin kafasını ölçerek bunu yapabilirsiniz. Şimdi 48 zincir çektim. Zinciri vurmadan diğer gözün aynı şu üçlü sık iğnenin yanındaki sık iğnenin ortasına bu şekilde geçirdim. Tığımı alıyorum. Sonra şu yan taraftaki sık iğneye batıyorum arkadaşlar. Ona da geçirdim. Bu şekilde sık iğne payı verdim. Hemen burada yaparsam arkadaşlar güzel olmaz. Şimdi zincirlerin üstüne sık iğne yapacağım. Buradan diğer tarafa kadar. Bakın şöyle. Görüntüsü şu şekilde olacak. Zincirlerin etrafını yapacağım buraya kadar. Bakın arkadaşlar, zincirin sonuna kadar yaptım. Şimdi burada biraz ipi uzun keseceğim. Az bir şey. İğne takıyorum yine. Şimdi yandaki sık iğneye bu şekilde geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar şurada bakın gözlüğün alt kısmı şurası. Buralara ışıltı yapacağım. Şimdi beyaz ipimi taktığım için buradan geçiş yapıyorum. Şurada bir düğüm atabilirim. Burası gevşemesin. Şurada bir tane düğüm atıyorum. Altı neresi gözlüğümüzün? Şurası. Şuraya ışıltı yapacağım. Bu ikinci sıraya geçiyorum. Yani bir alt sıraya.
Şöyle burada 3 sık iğneye iğne ardı yapacağım. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir ışıltı oluyor. Gözlük görüntüsü veriyor birazcık. Şimdi bunu burada düğümleyip koparacağım. Sonra aynısını diğer tarafa da yapacağım. Geleceğim. Bakın gözlüğümüz çok şirin oldu. Şu kahverengiler göründüğü için arkadaşlar şuradan, bakın şuradan başlıyorum. Şöyle geçireceğim. Beyaz ip taktım kısa bir şekilde. Böyle daha güzel oldu, kapandı. Şimdi bunları burada kesip silikonla hafif tutturacağım. Diğer tarafa da biraz yapacağım arkadaşlar. Daha güzel görünsün. Kıyafetlerini giydirdim. Bakın çok tatlı oldu. Gözlüğümüz. Tozluklarımızın ikisini de diktim. Şimdi en son bir de buraya kolye yaptım arkadaşlar. Zincir çektim. Böyle boncuk geçirdim. Nazar boncuğu. Başka boncuklar da geçirebilirsiniz. Şimdi çanta yapacağım. Çanta için beyaz ip kullanacağım. Tığım yine 2 milimetre. 1 adet çıt çıt kullanacağım. Ve böyle boncuk yapıştıracağım arkadaşlar üstüne. Delikli değil. Şimdi başlayalım. Beyaz ipi aldım. 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci zincirden başlıyorum. Çift yapıyorum. Buraya. Sonra tek tek örüyorum. Yedi tane ördüm. Son zincirin içine batıp buraya 4 tane yapacağım. Üçüncü sık iğneyi yaparken şöyle ipi çevirelim. 2 tane daha yaptım. Zincirin diğer tarafına geçiyorum. Şu ipi de biraz yürütelim, birkaç sık iğne. Tek tek örüyorum. Dört, 5, 6, 7 tane ördüm. Burada bir boşluğum daha var. Oraya çift yapıyorum. Sayım 22 sık iğne oldu. Şimdi şuradan ipi keselim. Yürüttüğüm ipi. Sıra başına ilmek kaydırmayla birleştireceğim. Bir tane zincir çektim.
ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Hemen ilk sık iğneye çift yapıyorum. Yanındakine yine çift yapıyorum. 2 tane çift. Sonra tek tek örüyorum. 5, 6, 7 tane ördüm. Burada 4 tane yapmıştık aynı yere. Her birine çift yapacağım. İkinci, üçüncü çift ve dördüncü. Buradan tek tek yine de 7 sık iğne yapıyorum. Yedi tane ördüm. Şimdi burada 2 tane boşluğum kaldı. İkisine de çift yapıyorum. Birinci çift, ikinci. Yine bakın bu sık iğneye ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada yine aynı yere batarak bir tane örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek bir çift şeklinde arttıracağız bu sırada. Yanında bir daha bir tek bir çift. Arada 7 sık iğne. Yine bir tek bir çift 4 defa yapacağım. Bir tek bir çift. Dört defa bir tek bir çift yaptım. Burada 7 sık iğne yapacağım arkadaşlar. 5, 6, 7. Yine 2 defa bir tek bir çift yapıyorum. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Sıranın başına ilmek kaydırma yapıyorum. Sayım 38 sık iğne oldu. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Arka loblarına batacağım. Sık iğnelerin arka lobuna yine ilk sık iğne, burası ilmek kaydırma yaptığım yer. İkili trabzan yapıyorum. Üzerine doluyorum. Arka loblarına batarak ikili trabzan. ...38 sık iğneyi böyle arkasından örerek trabzanlarımı yapacağım. Arka kanatlarına batarak. İkili trabzan. Şuraya kadar tamamlayıp geleceğim. Trabzanlarımı yaptım. Şimdi ilk, bakın şuraya, ilk trabzanın üstüne, zincirin üstüne değil, ilk trabzanın üstüne ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Yine 2 tane zincir çektim. Sayımız 38 burada. Üzerine doluyorum. Şimdi bakın şuraya batacağım. Alttaki trabzanın böyle dolayacağım. Karnına dolayacağım arkadaşlar. Ne denir bilmiyorum. Şu şekilde ikili trabzan yapacağım. Böyle yine 38 tane trabzanımız olacak. Her bir trabzanın içine bu şekilde batacağız. Yine 38 tane olacak.
tamamladım. Bakın en son bu trabzanın üstüne yaptım. Şimdi ilk trabzanın üstüne şu zincir, ilk trabzanın üstüne bağlıyorum. 2 tane zincir çektim. Şimdi yine aynı şekilde buraya batarak sayımız 38 değişmedi. Yine 38 tane bu şekilde trabzan yapacağım. Bir sıra daha yapalım. Sıramı tamamladım. Yine ilk trabzanın üstüne bağlantı yapıyorum. 2 tane zincir çekip bu sırama başlayacağım. Burada eksiltme yapacağım. Şimdi bağladığım trabzan, bakın şu zincir, bu zincir, bağladığım trabzan bu. Eksiltme yapacağım. Böyle yarısını çekiyorum. Üzerine doluyorum. Yandaki trabzanın üstüne batıp yine yarısını çekiyorum ve topluyorum. Bir tane eksiltme yaptım. Şimdi devam edeceğim. Böyle trabzanlarımı yapacağım. 13 tane trabzan yapacağım. Aynı şekilde batıyoruz. ...13 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada yine eksilteceğim. 3 tane bu şekilde aldım. Yanındakinde böyle yarısını çekiyorum ve topluyorum. Yarısını çektim ve topladım. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Şimdi yine 13 tane öreceğim. On üç tane ördüm. Burada 4 tane kaldı. Yine 2 tane eksiltme yapacağım. Trabzanın üstüne bağlıyorum. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Şuradan battım. Trabzanımı yapıyorum. 14 tane yapacağım. 3 oldu. On dört trabzanımı yaptım. Burada eksiltme yapacağım. Bakın şuradan batıyorum. Yarısını çektim. Üzerine doladım. Buradan batıyorum. Burada eksiltmiştik alt sırada. Bu şekilde bir tane eksiltme yaptım. Şimdi şuradan devam ediyorum. Yine 14 tane sık iğne oluyor. 14 tane trabzan olacak. Üç, 14. Burada 2 tane kaldı. Bunları da birlikte böyle alıp eksilttim. İlk trabzanın üstüne ilmek kaydırma ile birleştirdim. Şimdi burada 32 tane 30 tane trabzanım kaldı. 2 zincir çekiyorum. Bakın bu zincir, bu trabzan. Trabzanın üstüne batarak 30 tane yapacağım. Eksiltme yapmayacağım bu sırada.
Bir sıra ördüm. Şimdi burada ilk trabzana ilmek kaydırma ile birleştirdim. Burada bir zincir çekiyorum. Sapını yapacağım. Şöyle geri batacağım yalnız. Şuraya. Şuraya batıyorum. Sık iğne yaptım. Biraz gevşek yapıyorum. Şimdi şu tek halkasına batıyorum. Sık iğne yaptım. Böyle batıyorum ve çekiyorum. Tek halkasına. Bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Çantanın sapı omuzuna asabilir. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. O uzunlukta buraya kadar şöyle sapını ölçerek öreceğim. Çantanın sapını ördüm. Şimdi şöyle bakın burada yan tarafa tam ortaladım. Şimdi buraya sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. İpimi böyle arkadaşlar şuraya gizleyeceğim. Bakın iç kısmı da böyle oluyor. Şimdi kapağını yapacağım. 10 tane zincir çekelim. İkinci zincire batıp sık iğne yapacağım. 9 tane sık iğne yapacağım. Bir zincir çekip dönüyorum. Bunu arkadaşlar biraz uzatacağım. Kaç sıra ördüğümü birazdan size söyleyeceğim. Zaten ekrana da yazıyorum şu anda. Videoyu düzenlerken yazacağım. Böyle döne döne bir zincir çekip 9 sık iğneyi uzatacağım. İkinci sırayı yaptım. Biraz uzatıp geliyorum. Toplam 11 sıra ördüm. 11 sıra bir zincir çektim, döndüm. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Battım, çektim. Battım, çektim ve topladım. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Son 2 sık iğneyi yine birlikte aldım ve eksilttim. Burada bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şuraya bağlayacağım. Bakın buraya. Şöyle ters çevirdim. Buranın tersi gelsin diye. Son sıranın. Şimdi şuraya ipimi bağlıyorum. Aynı yere battım. Sık iğne yapıyorum. Bakın her bir sıranın üstüne. Bu ipi yürütelim. Buraya batıyorum. Buraya battım. Şimdi son sıranın üstüne batarken bu ipi de yürütelim.
Burada 7 tane sık iğne var. Altı, 7. Bakın buradan devam ediyorum bir alt sıradan. Şu kısmını şöyle biraz oval olmalı. Bu ipi de yürütelim. Zincirin üzerine devam ediyorum. Bir tane de buraya. Şöyle ilmek kaydırma yapıp dikmek için biraz ip bırakıyorum. Şimdi bu parçayı şuraya dikeceğim. Bakıyorum. İğne takacağım. Şimdi buraya çıt çıt dikeceğim. Çıt çıtın birini altına dikiyorsunuz şuraya. Diğerini de şu parçayı da buraya dikiyorsunuz. Böyle kapanacak. Nereye dikeceğinizi şöyle tasarlayın arkadaşlar. Yine de göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle bakın, ortaladım. Şöyle tasarladım. Çıt çıtımızın şu şekilde çukur kısmı üste gelecek şekilde böyle ince bir ip taktım. İplerimin katını ayırarak tek katını aldım. Normal makara ipliğiyle de dikebilirsiniz.